Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir Flight Simulator videosuyla karşınızdayım. Kariyer moduna uzun zamandır girmiyorum çünkü kariyer modu oynanamıyor. Bakalım bir şey değişmiş mi? Birlikte kontrol etmiş olalım. Değişmemiş. Arkadaşlar şöyle bir hata var. 1 Ocak itibariyle kariyer modundaki görevler gözükmüyor. Kargo görevlerini yapabiliyorum ama herhangi bir şekilde yolcu taşıma görevlerini yapamıyorum. Çalışan olarak tıklayalım bakalım çıkacak mı? Evet, onlar da çıkmıyor. Herhangi bir şekilde büyük uçak görevlerini ya da VIP taşımacılık görevlerini, Sirius jetimizde olan görevleri yapamıyoruz. Bugün ayın 7'si ben bu videoyu çekerken. Dolayısıyla bir şey değişmemiş. Kariyer modundan çıkalım. İnanılmaz ya. Gerçekten beni çok her geçen gün daha da şoke ediyor. Forumlara baktım. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor. Oynayamıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Görevler gözükmüyor diye ama Asobo Studio inanılmaz bir şekilde umursamaz bir tavırla hiçbir şey düzeltmiyor. O zaman şöyle yapalım. Airbus A321 Neo seçelim. Onun startup'ını yapalım birlikte. Olur mu? Olur bence. 21 Neo nerede? A320 Neo, özür dilerim. 21 Neo değil. Configure diyeceğim. Yükleyemiyor modellemeyi de. Crash mi yiyeceğiz acaba? Neyse, yüklemeden seçtik Passenger'ı. Peki save and back. Şimdi buradan şöyle yapalım. Daha önce ben ya da durun birlikte yapalım ya. Öncelikli olarak Airbus kullanmanız için sizden istediğim simbrief.com'dan bir kullanıcı adı oluşturmanız, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Sonra şuradan default ya da simbrief navigraph'a tıkladığınızda dashboard'a girelim. Buradan açılan yerden bir flight planı oluşturacağız arkadaşlar. E, Ne işe yaradığını göstereceğim şimdi. Airbus'larda simbrief kullanıyoruz. Buradan new flight dedim. Evet. Departure'ı seçiyoruz. Aramaya bastım. Seçtik. Alternate auto kalsın. Ee, Aircraft tipimizi A321-251N olarak seçeceğiz. Güzel. Burada Neo var mı acaba? X-Plane'ler var. Nibuild var. Leap 1A. LR var. Bir dakika. A320 Neo. A20 tamam. A20N olarak seçeceğiz. Hop hop. A320 Neo Nibuild olarak seçtim. Güzel. Şimdi buradan aşağı doğru inerek hepsini default'ta bırakın başlangıç aşaması için. Route Finder'dan mesela 36.000 feet'te uçmamızı öngörmüş. Bunu düşürebilirsiniz. İsterseniz yükseltebilirsiniz. 36.000 gayet makul. İşte 32.000 yapalım, örnek veriyorum. Find Route dediğinizde bir rota buluyor size. Aynı Flight Simulator'ın kendi sitesindeki rota bulucu gibi. Find Star Star diyebiliyorsunuz. Sydney Standard Instrumental Departure. Star'da Standard Arrival. Şimdi Departure çıkışınız ve Arrival'ınızda varış noktanızdaki seçeceğiniz prosedür. Dolayısıyla bunları Flight Plan'de kullanıyoruz. Büyük kuşlarda. Bu benim için yeterli. İsterseniz buradan işte yolcunuzu vesaireyi de ayarlayabilirsiniz. Passengers işte 90 kişi olsun. Önceden ayarladıklarım var burada. Freight 2400-1820 kilogram diyor. Kilogram olsun. Bunlar ATO'da da kalabilir isterseniz. Bunları hikayeden ayarlayabiliyorsunuz yani. Burada yapmanız gereken Save Flight diyorsunuz. İşte DST 111 yapalım. Save Name Flight dedim. Generate Flight diyorsunuz.
Burada General Flight dedikten sonra Flight Plan Download'a geliyorsunuz arkadaşlar. Burada seçeceğiniz şey FS 2024. Buraya dikkat edin, başka bir şey seçerseniz crash veriyor. Download dedim. Doğru şey mi download ettim? 24. Evet, doğru şeyi download ettim sanırım. Tamam. Bunda işimiz bitti. Simülatöre geri dönüyorum. Şimdi EFB'yi açıp buradan Instrumental Flight işte ATC kullanabilmek için falan bunu yüklemeniz gerekiyor, bu flight planı. Bu bilgisayardan yükle deyip indirilenler. Bugün oluşturmuş olduğum planı yükledim. Geldi gördüğünüz gibi. Şuradan bir gate seçelim önce de. Ramp seçelim. 24. ramp olsun. Flight plan bozuldu mu? Tekrar yükleyelim. Sıkıntı değil. Evet. 32.000 fitte uçacaktık. Dolayısıyla Fly plan with ATC diyoruz. Bitti. Start flight diyeceğim. Airbus'larda da hata var. Navigasyon panelinde çalışmıyor. Navigasyon panelinde sıkıntı var. Ama illaki düzeltecekler. Düzelttiklerinde kullanırsınız. Kuşumuz bu. Yağmur mu yağıyor İzmir'de şu an? Grand Power otomatik olarak bağlı geliyor Airbus'larda. Bunu bağlamam, Boeing videosundan hatırlarsanız Grand Power'ı istiyorduk. Ama bunda gerek yok. Takozları da kaldırıyoruz. Bunları içeriden de yapabiliyoruz. Hatta oradan da gösteririm. Girelim kokpite. Evet. Şimdi sol tarafta görmüş olduk. Merhaba abla. Yine mi sen ya? Arkadaş sen niye benim hep first officer'ımsın? Başka biri yok mu? Şimdi burada görmüş olduğunuz panel bizim SimBrief ile iletişimimizi sağlıyor. Burada ilk yapacağınız ayar Options'a tıklıyorsunuz. SimBrief Pilot ID. SimBrief Pilot ID'ye nereden bakıyorsunuz? Text entry ise girdiğinizde flight planında burada pilot ID'niz yazar. Oluşturmuş olduğunuz flight plan. Ya da account settings'e girdiğinizde orada da görebilirsiniz. Orada benim mail adresim cartçuk bir şeyler yazıyor. Oradan göstermek istemedim. Burada pilot ID'niz yazar. Kaptan isminizi girebilirsiniz. First officer name'imiz şu yandaki ablamızın ismi abone olsun. Dispatcher Bey ismimiz de beğen olsun mesela. Pilot ID'miz burada. Dolayısıyla buraya gelip pilot ID'yi buraya yazıyorsunuz. Burada klavye kullanırken backspace'e bastığınızda kamera değiştiği için sıkıntı yaratabilir. Bunu yaratmaması için şunu yapacaksınız. Şurada aşağıda on screen keyboard var. Bunu disabled derseniz elle yazmak zorunda kalırsınız. Enabled derseniz şuraya tıkladığınızda on screen keyboard dokunmatik ekranı açıyor size. Buraya tıklayarak yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız anda iş bitiyor. Sonra dashboard. Burada IRS Align Time Instant olsun arkadaşlar. Bu önemli. GPS'in sizin flight enstrümanlarınıza gelme süresi, sizi yerinizi tespit etme süresi olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu çalışıyor mu acaba ya? %75, 80, 95, 100 çalışıyormuş. Böyle şeyleri de merak sarıyorum ben. Şimdi dashboard'a geldik. SimBrief ID'mizi girdikten sonra SimBrief yazısına tıklıyoruz şöyle bir. Langert bizim flight planı indiriyor. Gördüğünüz gibi. OFB'den tüm flight planı doküman olarak görebiliyorsunuz. Burada Grant'ta şöyle bir güzellik var. Biz ATC'den istediğimiz tüm Grant ayarlamalarını işte kargo, yolcu vesaire yüklemelerini, kabin night'ları zaten buradan Pushback'i dahil buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela işte loading configuration'ı aldığım zaman aslında açmaması lazım. Bakayım açacak mı? Gördüğünüz gibi kapıları açtı. Yani. Neyse. Close dedim. Kapıları kapattı.
Ground ayarlamasını buradan yapabiliyoruz. Şimdi geçelim startup'a biz. Bıdı 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 bıdı. Ne çok konuştum. Ne yapıyorduk? Önce bataryaları açarak Boeing'den hatırlarsanız uçağa elektrik veriyorduk. İlk yapmanız gereken şunu ayarlamak olsun. Headers, bunları navigation'a alıyoruz arkadaşlar. Ama çalışmayacak. O yüzden uçuş yapmayacağım. Bunu düzelttiklerinde tekrar uçuşlu bir video çekeriz. Bu panele bizim buraya uçuş planımıza göre navigasyonumuzu sağlayacak olan olay ama ayar ama şu anda çalışmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi elektrik geldi. Elektrikten sonra ilk bataryadan sonra ne istiyorduk? Ground power istiyorduk. Hop. Tıkırt 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 tıkırt. Ground power geldi. Self test progress mark 40, box 40 seconds. 40 saniye içinde self testim yapacağım diyor. Açacağım diyor sana enstrümanlarını. Şuradaki aynı Boeing'deki gibi, Boeing videosunda size göstermiş olduğum gibi FMC'den clear deyip şuradaki mesajları temizleyelim. FMGC'ye tıklıyoruz. Burada flight plan ayarlarını yaptığımız flight computer deskimiz burası burada. Şimdi şöyle bir durum var burada da. SimBrief'i kullanmamızın sebebi şu. Buradan SimBrief'ten indirdiğimiz flight planı buraya direkt entegre edebiliyoruz. Ona bağlı olarak gördüğünüz gibi şöyle bir ekran çıktı. Gördünüz mü? Bakın. Bu normalde navigasyonu açması lazım. Açmıyor. Bunu manuel olarak girdiğinizde düzeliyor diyenler var ama ben girdim düzelmedi. Denedim. Ama normal olarak yapmanız gereken şu. Init'e geliyorsunuz. Init request'e tıkladığınızda şuradaki SimBrief'teki planı buraya langırt alıyor. Aldı gördüğünüz gibi. İzmir'den Ankara'ya uçuş için düzenledi. Şimdi buradaki navigasyon panelinde yani şu monitörde ben normalde ARC'ta olduğunda görebilmem gerekiyor bunu. Ama göremiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir kare bir çubuk veriyor. Bu da forumlarda hata olarak iletilmiş. Tahmin edin ne yapmışlar? Hiçbir şey. Şu anda düzeltmiyorlar. Plan aldığınızda böyle çıkıyor. Navigasyon uçarken çalışıyor mu? Yani acaba çalışıyor mu? Ya da bir kalkış yapıp çalışıp çalışmadığına bakabiliriz ya. Olabilir. Init request'imizi bu şekilde yaptık. Next page'e geliyoruz. Zero Fuel ve blokları şuradan tıkladığımızda SimBrief'in uygulaması sayesinde kolayca otomatik halletmiş oluyor. Şimdi FPLN dediği flight plan'e tıklayalım. Ne yapıyoruz? Arrival ve departure'ımızı seçeceğiz. Şöyle aşağı yukarı olarak flight plan'ı görebilirsiniz. Buradan seçtiğinizde burada da nerede olduğunuzu gösteriyor. Şuradan OFP'ye tıklayıp flight planı dokümanını görebiliyoruz. Aşağı doğru bu routing'e geldiğinizde 16 left pistinden Vacuum 1S departure'ından kalkacağız. Şimdi geldik buraya. İlk ayarlayacağımız kalkış departure'ımız. Departure'ımızı seçtik. 16 left pistinden kalkıyoruz. Vacuum 1 S. Aşağı inip Vacuum 1S seçtim. Insert dedim. Departure'ımızı seçtik. En aşağı indik. Arrival point'imize geldik. Arrival seçeceğiz. Arrival routing de neresiymiş arkadaşlar? 3 right pistine Umrun 1Z'den iniyoruz. 3R pistini bulacağız. Şöyle yapalım. IFB'den de bakabiliriz. ILS 3RU. 3RU. Şu. Tıkladık. Buranın departure neydi? Umru 1Z. Star'ımızı da seçelim. Umru 1Z. Bunu da seçtik. Insert dedik. Bitti. Şimdi yapmamız gereken flight planı yukarıdan aşağı doğru bakıp flight plan discontinuity görürsek silmek. Göremedim, var mı? Bak 737 videosunda da yoktu normalde. Bir tane var. Tamam, burada flight plan discontinuity var. Şuraya clear diyoruz.
Şu clear noktasını gördüğünüzde flight plan discontinuity'ye tıklıyoruz. Hop bağladı. Böylelikle tam bir flight planımız olmuş oldu. Normalde Airbus flight planlarında ATC kullanmıyorlar. Onu söyleyeyim ama siz daha realistik olmasını istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yüklemiş olduğumuz EFB'ye yüklediğimiz bu flight planı Flight Plan with ATC deyip yollamıştık. Yine de tekrar da yollayalım. Dolayısıyla artık telsizden bu flight planı kullanabiliriz. Hyper clearance'ımızı isteyip direkt kullanabiliriz. Bu arada ne yaptık? Grand Power'daydık. Flight planımız bitti. Grand Power'daydık. Ne yapacağız? Grand Power'dan sonra APU'ya geçiyorduk. APU Master Switch'imiz şurada. Elektrik panelinde. Bastık. Şuradan monitörden APU'yu izleyebiliriz. APU geldi buraya gördüğünüz gibi. Bekleyeceğiz. APU available diyecek. Start dedim. Bekliyoruz. Available dediğinde APU bileği de alacağız. Bu arada buradan ayarlamamız gerekenlere bakalım. Lambalarımızı ayarlıyorum. Stop lambamız on. Beacon lambamız on. Kanat lambaları, navigation ve logo açık olacak. Taksi lambaları ve iniş lambaları. Bu ne? Seatbelt signs. Bunlar normalde otoda olacak. No smoking otoda olacak. Emergency lights on'da olacak. Ne oldu? APU geldi bu arada. Bakın APU available dedi. Şuradan da APU dedi. Available. Şimdi APU bileği de açabiliriz. Şu anda APU'den besleniyor olmamız lazım. Evet. Dolayısıyla APU bileğini açtık. Şu anda APU'den beslenmeye başladı. Motor çalıştırma izni isteyip Ground Services Clearance motor çalıştırma izni yok mu? Startup Clearance. Orada şöyle yapıyoruz. Normalde işte 737'de nasıl kargoyu istiyoruz, yolcuları istiyoruz, zartı zurtu istiyoruz ya. Burada payload'a geliyoruz arkadaşlar. SimBrief'e tıklıyoruz. SimBrief'teki payload bilgisi geliyor buraya. Apply load diyoruz. 5 dakikaya kadar yükle. Realistik 40 dakikaya kadar yükle. Instant hemen yükle. Instant'a basıp yükledim ben bunu. Zero Fuel Configuration'ı vesairesi geldi buraya gördüğünüz gibi. Şimdi Perf'e tıkladık buradan. Perf'te ne yapıyorduk işte? Kalkış not allowed mu? Niye not allowed? Canım benim. Şuna tıklayınca yapman lazım işte. Yapmıyor musun? Tamam yapmıyorsun. O zaman şöyle yaparız biz de. Ben take off ayarından calculate dediğimizde evet. Bu buraya geldi mi şimdi bakalım. Gelmedi. O zaman bunları gireceğiz. Peki. 145, 145, 147 diyor. Böyle yaptık. Send to FMG diyelim. Send to FMG deyince buraya gelecek mi yoksa ya? 43 up Labs konfigürasyonumuz 1'de 1 slash 0.3 up mı yazacağız? Up. Evet. Flex to temperature. Flex 58 santigrat derece diyor. Tamam buraya da 58 diyelim. Tamam herhalde ya. Confirm data diyelim bakalım. Bu destination approach. Bunu yukarıda da ayarlayabiliriz. Destination QN içine temperature'ını nereden girebiliyoruz? Destination QN şurada yazar. Şurada yazar. 2025 diye yazıyor ama bunu update deyip
Hatta 1025 yine 1025. Basınça göre yüksekliğe uçağın ölçebilmesi gibi bir işe yarıyor QNH bilgisi. Kalkışımızda QNH bilgisini ATC de verdi. Burada verdiği QNH mesela kaç? 1024. ATC'nin verdiği kaç bakalım çalışıyor muymuş? Onu da test etmiş olalım. 1024 vallahi çalışıyor. Bunu 1024'e ayarlıyoruz. 32.000 fitte uçuyoruz. Altitude 32.000 fit. Tamam. SCAV kodu vermişti. SCAV kodunu ayarladı mı ona bakalım. 6156 verdi. Ayarlamış. Transponder'dan SCAV kodu. Bu sizin ATC ile hyper uçuşu yapabilmenizi sağlıyor. Yoksa yukarıdayken transponder'ın çalışmıyor, aç, transponder'ın çalışmıyor, aç diye bıdı öter. Bunu tara moduna alıyoruz. 10 diyoruz. Bunu da auto'ya alabiliriz. Evet. Durum bu kadar. Başka yapmamız gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Startup böyle aslında. Başka da bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Flight direktörümüzü açacağız. Motor çalıştıralım. Motorları çalıştırmak için Engine Master Switch'i 10'a alıyorum. Engine Master 2'yi 10'a alıyorum. Buradan ENG'ye basarak motorları buradan izleyebiliyoruz. Bunu da Engine modu da Start'a getirdik. Zamandan tasarruf etmek için ikisini birden açtım ama normalde tek tek açılması gerekiyor. Dışarıdan bakalım motorlar çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Bu ters mi dönüyor ama bu motorlar içine üflüyor sanki. Bunu da mı yanlış yaptınız ya? Valla çok garip. Kan kusuyor insanlar bu otobüs diye. Aslında potansiyeli yüksek. Çalışırlarsa, düzeltirlerse bir yerlere gelecek. Ama garip yani. İnsanlar işte kariyer modunda şu an görevleri oynayamadığını bağıra bağıra söyledikleri haliyle hiçbir şekilde ilgilenmemeleri. Çok hızlı bir şekilde mesela tak diye bugün düzeltmeleri lazım. Bunu insanlar oyunu oynayamıyor şu an. Yani bu garip bir şey. Engine tamam, ikisi de yeşile geldi motorlar. Dolayısıyla bunları normal moda alabiliriz Startup'tan. Yukarıdan motor beslememiz açıldığı için ne yapıyoruz? Bunları otomatik açtı. Bunları otomatik açtığını bilmiyordum. Tamam peki. Evet pushback isteyelim. Pushback'i burada kolay yapabiliyoruz. Nasıl kolay yapabiliyoruz? Şöyle kolay yapabiliyoruz. Ground'a tıklıyoruz. Biz gidiyor gösteriyor. Parking brakes şu ve pushback istiyoruz. Sola doğru pushback isteyeceğim. Geliyorum monitöre. Basit bir şekilde. Bu çok basitleştirmiş olayı. Güzel olmuş. Bunu tabii ki ATC'den de isteyebiliriz ama basitleştirmiş bu olay. Evet. O zaman bir Airbus uçuşu yaparız. Startup böyleydi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.